Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Orkidenizin sürekli çiçek açmasını istiyorsanız bu 3 şeye dikkat edin. Orkideler her 6 ayda bir çiçek açar. Ancak siz kulaktan dolma duyulan vitaminleri zamansız ve çiçeğinizin ihtiyacı olmadığında veriyorsanız orkide zamanla solar gider. İşte bu videomuzda orkideye aşama aşama kök ve çiçek dalı verdirip çiçeklerini açtırmayı izleyeceğiz. Peki orkideleri coşturan 3 şey nedir? Buyurun birlikte izleyelim. Bir önceki videomuzda keyiki vermeye başlayan bir orkidemizle çiçek dalı vermeye çalışan bir orkidemiz vardı. Orkideleri kendi halinde bırakıp sadece sulayarak da büyümesini bekleyebilirdik. Ancak biz sağlıklı bir çiçek dalı ve o dal üzerinde uzun süre kalacak çiçekler istiyoruz. Bunun için ilk aşama olarak köklenmeyi ve dal gelişimini sağlayan aspirin sarımsak karışımını hazırladık. Kabukları ayrılmış 3-4 diş sarımsağı ince ince doğradık. Daha sonra bunları içi su dolu bir kavanoza aktardık. Bir adet aspirini ezdik ve bunu da karışımın içerisine ekledik. Koraspin olmayacak, normal aspirin kullandık. Sarımsak aspirin karışımını 2 gün dinlendirdikten sonra kullanırsanız daha etkili olur. Orkidenin gireceği kadar bir kaba 1 litre su doldurun. İçerisine 2 gün beklettiğimiz aspirin sarımsak karışımını süzgeçten geçirerek dökün. Orkide köklerinizin yeşil değil, buradaki gibi gri olduğunda hazırladığımız karışıma daldırıp 10 dakika bekletiyoruz. İşte çiçek dalımız da burada. Orkidenizde bu çiçek dalını gördüğünüzde bu işlemi mutlaka yapın. Orkideyi sarımsak aspirin karışımına daldırın ve 10 dakika bekletin. Yarım aspirini ezip yarım litre suda eritin ve haftada bir orkide başta olmak üzere tüm bitkilerinizin yapraklarına püskürtün. Sarımsak, fosfor, çinko, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. İnsan sağlığına olduğu gibi bitkilerin de bağışıklık sistemini güçlendirir. Aspirin, tıpkı bize sağladığı fayda gibi bitkinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Aspirindeki salisilik asidin bitkinin bağışıklık sistemini harekete geçirerek zararlılarla, hastalıklarla ve fiziksel yaralanmalarla savaşmasını sağladığı görülmektedir. Haftada bir yapraklarına püskürterek bitkinizin bağışıklık sistemini güçlendirebilirsiniz. Aynı işlemi keyiki veren orkidemize de uyguladık. Bir hafta içerisinde çiçek dalı hızlı bir büyüme sağladı. Aynı şekilde yavru orkidenin yaprakları belirginleşti ve büyümeye devam ediyor. Çiçeğimize azot desteği vererek dal ve kök gelişimini destekledik. Şimdi de bu daldan çiçek vermesini ve çiçeklerin dalda tutunmasını sağlamak için patates gübresi ile destekleyeceğiz. Bu videomuzda farkındaysanız çiçeğimizin ne zaman neye ihtiyacı varsa onu veriyoruz. Gübre hazırlamak kolay. Çoğu videoda farklı gübrelerin tarifleri var. Ancak o gübreleri ne zaman vereceğiniz önemlidir. Bilinçsiz şekilde bol bol vitamin vermek bitkilere zarar verir. Patatesi haşlayarak gübre yapımına başlıyoruz. Haşlanmış patatesin suyunu bir süzgeçten geçirin. 1 bardak haşlanmış patates suyuna 5 bardak su ekleyerek gübreyi seyreltin. Her zamanki gibi kök rengini kontrol ediyoruz. Kök rengi yeşil değil gri olduğunda suya daldırıp 10 dakika bekletiyoruz. İlk başta yaptığımız sarımsak aspirin karışımı ile keyikilerimiz büyüdü ve aynı zamanda çiçek dalı verdi. Kökler ve orkide toprağı iyice suyu emdikten sonra ki kök renginin griden yeşile dönmüş olması suyu tamamen emdiğinin göstergesidir. Şeffaf saksıdaki suyu süzüp porselen saksısına geri koyuyoruz. Aynı işlemi diğer orkidemize de yapıyoruz. Bu orkidenin de çiçek dalının büyüdüğünü ve tomurcuklarını verdiğini görebilirsiniz. Gri olan kökler suyu emdikçe yeşil renge dönüyor. Bunu da süzüp bir sonraki vitamin desteği için 2 hafta dinlendiriyoruz. Patates ile yaptığımız besin desteği ile iyi bir ilerleme sağladık. Patates kabuklarında A,
B ve C vitaminleri vardır. Fosfor, potasyum ve kalsiyum mineralleri açısından zengindir. Fosfor sayesinde çiçek vermesini destekledik. Potasyum sayesinde bu çiçeklerin dalda daha sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlarken, kalsiyum ile köklerin gelişiminin devam etmesi sayesinde kökten verdiğimiz besinleri de gövdeye aktarmasını sağlayacağız. Şunu bilmeniz gerekir ki vermiş olduğunuz potasyumun etkili olabilmesi için çiçeğimizin ışık alması şart. Çiçeğimizin güneş alan bir pencere önünde tül perde arkasından ışık alması uygundur. Karanlık bir ortamda, ışık almayan bir ofis gibi çiçeğimiz asla sağlıklı olmayacaktır. En son aşamaya geldik. Bu 3 aşamayı doğru zamanda ve doğru miktarda yaparsanız orkideniz 6 ayda bir sağlıklı bir şekilde çiçek açmaya devam edecektir. Soğan kabuğu ile azot, fosfor ve potasyum gübresi vererek orkidenin ilk günkü gibi dipdiri olmasını sağlayacağız. İçi su dolu bir kaba soğan kabuklarını koyun. Çiçeğin dalda uzun süre sağlıklı kalabilmesi için gübremizin potasyum oranını taze muz kabukları ile sağlayacağız. Bu sefer yumurta yerine muz kabuklarını ekleyin ve 8-10 dakika kaynatın. Kaynattığımız karışımı bir süzgeçten geçiriyoruz. Süzülmüş olan sıvı gübrenin 6 ila 12 saat beklemesi gerekir ki daha etkili olsun. Bu karışımı buzdolabında 6 aya kadar bekletebilirsiniz. Uygulamaya gelince 1 bardak sıvı gübreye 10 bardak su ekleyerek seyreltiyoruz. Orkidemizi suya daldırıyoruz ve 10 dakika kadar sıvı gübreyi emmesini bekliyoruz. Bu son besin takviyesinden sonra çiçeğimize soğan kabuğu gübresini 3 hafta sonra vereceğiz. Zaten o zamana kadar sağlıklı beslenen orkidemiz çiçeklerinin çoğunu açmış olacaktır. Orkidenin bulunduğu ortam nem açısından yoksun ise haftada bir yapraklarına su püskürtebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken asla çiçeklere su püskürtmeyin. Solmasına sebep olursunuz. Orkideler doğal yaşam ortamında, ağaç gövdelerinde veya topraktan bu mineralleri alırken doğal ortamlarında olmadıkları zaman bizim destek vermemiz gerekmektedir. Sadece su ile hayatta kalmaz mı derseniz kalır. Ancak ömrü kısa ve verimsiz olur. Videonun başlarında ilettiğim gibi her gördüğünüz vitamini zamansız ve orantısız çiçeklerinize vermeyin. Kendinizi çiçeklerinizin yerine koyun. Onların ihtiyaçlarını anlamaya çalışın ya da sizlere doğru bilgiler aktaranlara kulak verin. Bu orkide gibi hem yavru orkide verip hem de çiçek açabiliyor ise bu yaptığımız işlemlerin doğru olduğu anlamına gelir. Hazırlamış olduğumuz soğan kabuğu gübresini diğer çiçeklerinize de 3 haftada bir verebilirsiniz. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.